Bu bir susam tanesi. Sadece 1 milimetre. Ama şu an bizim bütün dünyamız bu. Bütün geleceğimiz bebeğimiz. O testi ilk gördüğümde içimde bir hayat olduğuna inanmaya çalışmak ama fiziksel olarak da hiçbir şey hissetmemek soyut bir mutluluktu. Gerçek mi değil mi anlayamadığım rüya gibi bir histi. Zaten duygularımızı, heyecanımızı bir önceki videomuzda da paylaşmıştık sizinle. İşte bu videoda o soyut hissi gerçeğe dönüştüren ilk belirtileri, kimsenin yüksek sesle konuşmadığı o ilk endişeleri ve o 1 milimetrelik mucizenin inanılmaz yolculuğunu en filtresiz ve en detaylı halimize konuşacağız. Aslında her şeyden önce o meşhur test anı var. Benim ilk gördüğüm şey kıpkırmızı bir çift çizgi değildi. Aynı Ahsen'deki gibiydi. Hayalet bir silik çizgiydi. Onu görebilmek için bir ışığa tuttum. Farklı açılardan baktım. Acaba dedim ki ben mi hayal ediyorum yoksa evet mi hayır mı derken aslında bir önceki gebelik tecrübemde de Ahsen'e yaptığım testte de aynı şeyi görmüştük. Hani yine onda da hatırlarsan sen de. Aynen, bu o kadar yaygın, o kadar çok kişiyi endişelendiren bir an ki hemen o konuya açıklık getirelim. Silik bir pozitif çizgi, pozitif bir çizgidir. Testin hassasiyetine, günün hangi saatinde yapıldığına veya idrardaki hormon yoğunluğuna göre çizginin koyuluğu değişebilir. Önemli olan vücudumuzun o hormonu yani beta HCG'yi üretmeye başlamış olmasıdır. Bunu duymak bile gerçekten çok iç rahatlatırdı kesinlikle. Hani o an duymuş olsaydım. O silik çizgiyle beraber benim için ilk belirti sadece o test veya rakamlar değil, bir koku oldu. Koku almadığım böyle sanki süper bir güce dönüşmüştü. İşte Barış'ın gün içerisinde yaptığı kahvenin kokusu midemde bir fırtına koparıyordu. İğrenmiyorum. Hatta kendi kendime dedim ki şu an kahveden kesinlikle midem bulanmıyorken hazır son kahvelerimi içeyim falan diye bile düşünmüştüm ama gerçekten çok keskin. Böyle her kokuyu fark edebilir hale geldim. Çok ilginçti. Aynen, kesinlikle. Artan östrojen ve progesteron hormonları hem koku merkezinizi aşırı hassas hale getirebiliyor hem de o metalik tada neden olabiliyor. Peki ya o meşhur yorgunluk, nasıl tarif edebiliriz onu? Onu nasıl tarif edebilirim biliyor musun? O bildiğim bir yorgunluk değil. Sanki böyle birisi gece ben uyurken vücudumun pilini sökmüş, yerine daha böyle düşük voltajlı bir pil takmış. Akşam 8'de ben bir 5 dakika şöyle bir uzanayım derken bir bakıyorum sabaha karşı uyanır hale gelebiliyorum. Suçluluk hissediyorum. Daha yolun başındayım. Neden bu kadar yorgunum diye ama Asla suçluluk hissetme. Çünkü vücudun o an dünyanın en zorlu işini yapıyor. Sıfırdan bir plasenta yani bebeğin 9 ay boyunca yaşam destek ünitesini inşa ediyor. Bu aralıksız bir maraton koşmakla eşdeğer bir enerji gerektiriyor. Ve bu yorgunluğun bir diğer sorumlusu ise rahmi gebeliğe hazırlayan progesteron hormonu. peki ya hiç belirti hissetmeyenler, benim gibi herhangi bir gerçi bunlara şikâyet denmez ama acaba bende mi bir sorun var diye endişelenenler de olabilir. Yani bu gebeliğin en büyük tuzaklarından biri, unutmayın, kadınların yaklaşık %25'i kadarı gebeliklerin ilk haftalarında belirgin bir semptom yaşamazlar. Belirti olmaması bir sorun olduğu anlamına gelmez. Her vücut bu mucizevi senfoniyi kendi ritminde ayarlıyor. Biz dışarıda yorgunlukla boğuşurken içerideki o susam tanesi boyutundaki embriyo bir metropole dönüşüyor. Artık o bir hücre yumağı değil, 3 farklı katmandan oluşan organize bir yapı. Ektoderm dediğimiz bu katman bebeğinizin dış dünyayla bağlantısını kuracak. O minicik beyni, tüm sinir sistemi, derisi, saçları, gözleri bu katmanda gelişecek. Mezoderm yani orta katman ise adeta bir motor dairesi. Vücuduna yapı ve güç verecek olan iskeleti, kasları ve en önemlisi o minicik kalbi bu katman oluşturuyor. Endoderm yani iç katman, bu da yaşam destek sistemleri, akciğerleri, karaciğeri ve sindirim sistemi gibi iç organları bu katmanda meydana gelecek. Yani ben sadece yorgun hissettiğimi sanarken aslında yani hepimiz içimizde aynı anda bir beyin, bir kalp, bir akciğerin inşa edilmesi gerçekten insanın aklı almayacak derecede bir mucize. Dahası da var, bu hafta kalbi iki küçük tüpün birleşip kaynaşmasıyla oluşuyor ve bu tüpler kasılmaya yani ilkel bir ritimle atmaya başlıyor. Ve aynı anda o minicik beyni ve omuriliği oluşturacak olan nöral tüp bir fermuar gibi kusursuzca kapanıyor. İşte bu yüzden gebelik öncesi ve ilk haftalarda en az 400 mikrogram folik asit alımı bu kritik yapının sağlıklı kapanması için hayati önem taşıyor.
5. hafta genellikle ilk doktor randevusunun planlandığı bir zaman dilimi. Bu randevu o soyut mutluluğu somut verilere dökecektir. Ve o verilerle beraber göreceğiniz ultrason görüntüsü de size bazı endişe kapıları da aralayabilir. Çünkü 5. haftada henüz kesenin içerisinde bir bebek görülemeyebilir. Kesinlikle doktorunuz gebeliği doğrulamak için kanda beta HCG seviyesine bakacaktır. Şimdi burada çok önemli bir detay var. Tek bir beta HCG rakamı size çok bir şey ifade etmez. 5. haftada beta HCG seviyesi 18 ila 7300 arasında büyük bir değer aralığında olabilir. Önemli olan rakamın kendisi değil, artış hızıdır. Sağlıklı bir gebelikte beta HCG seviyesinin her 2 ila 3 günde kabaca 2'ye katlanmasını bekliyoruz. Doktorunuz sizden birkaç gün arayla testi tekrarlamanızı bu yüzden isteyebilir. O 2 gün gerçekten bazılarınız için geçmek bilmeyebilir. İşte sürekli kan sonucunu beklemek, rakamları internetteki tablolarla karşılaştırmak insanı yiyip bitiren bir süreç olabilir. Evet, o süreç hem beklemesi zor hem de tatlı bir mucizevi bir süreç olduğu için heyecanlı bir süreç. Ayrıca ikinci somut kanıt ise vajinal ultrason. Bu haftada ultrasonda ne görebiliriz? Genellikle 5-6 milimetre boyutunda içi sıvı dolu minicik siyah bir halka, yani gebelik kesesi. Bazen kesenin içinde minicik bir halka daha görülebilir. Bu da yol kesesidir. Yani bebeğinizin ilk beslenme çantası. Henüz embriyonun kendisini veya kalp atışını görmek için ise genellikle çok erken bir süreç olabilir. Aynen, işte bu çok önemli bir bilgi. Çünkü ben o ekrana baktığımda o siyah yuvarlağı gördüğümde kalbim bir anlık durdu diyebilirim. İçimden ya, bir kese var ama içi boş dedim. Sonra yine Ahsen aklıma geldi. Ahsen'de de yine bu haftalarda görememiştik ve o zamanki korkuyu size anlatamam. Çünkü filmlerdeki gibi böyle hemencecik böyle minicik bir bebek görmeyi bekliyor insan. Ama doktorumuz o kadar güzel açıkladı ki şu an hedefimiz bebeği görmek değil, evin temelini görmek ve temel tam olması gereken yerde rahim içinde ve çok sağlıklı görünüyor dedi. Ben de o an anladım ki ben o evi görmeyi beklerken aslında en önemli şey o arsanın doğru yerde olmasıymış. O boş kese aslında içi umutla dolu bir temelmiş. Mükemmel bir benzetme yapmış doktorumuz. 5. hafta ultrasonunun temel amacı tam olarak bu. Gebeliğin rahim içinde olduğunu teyit etmek. O keseyi görmek dış gebelik gibi riskleri büyük oranda elendiği anlamına geliyor. Ve bu haftanın en büyük zaferi diyebiliriz. Hatta dış ve boş gebelikle alakalı eğitim videolarımız da vardı. Onu da sol üst köşeden izleyebilirsiniz. Zaferden sonraki en büyük korku bazılarımız için kanamayı görmek olabilir sanırım. Kesinlikle, ama bu dönemde görülen her lekelenme düşük belirtisi değil. Embriyonun rahim duvarına yerleşirken oluşturduğu genellikle adet kanamasından daha açık renkli pembe veya açık kahverengi leke tarzında yerleşme kanaması oldukça yaygın ve normal bu süreçte. Senin galiba bu konu hakkında da yine bir videon vardı değil mi? Aynen, bu konu hakkında var. Normal regil kanamasıyla yerleşme kanaması arasındaki farkları ve yerleşme kanamasının nasıl olduğuna dair bir videomuz vardı. Ona da izlemek isteyenler sol üst köşeden ve açıklama kısmından ulaşabilirler. Peki gerçekten ne zaman endişe etmeliyiz? Eğer kanama parlak kırmızı renkli adet kanaması gibi, yani ped dolduracak kadar yoğunsa ve buna şiddetli kramp veya özellikle tek taraflı keskin bir karın ağrısı da eşlik ediyorsa bu bir dış gebelik belirtisi olabilir. Allah korusun. O yüzden bir uzmana gitmek şart. Dış gebelikte embriyo rahim yerine genellikle fallow tüplerinden birine yerleşiyor ve bu anne adayı için hayati risk taşıyabiliyor. Bu belirtiler varsa asla yarın doktora gidelim demeyin. Hemen doktorunuza, varsa özel doktorunuza veya en yakın acil servise başvurmalısınız. Özetle 5. haftada silik bir çizgideki umuttan ultrasondaki o minik siyah noktaya uzanan endişeyle bilginin kol kola yürüdüğü o hassas başlangıç. Bilgi bu haftalarda en büyük gücümüz olmalı. Bu hafta bebeğimizin kalbi atmaya başladı. Sessizce, kimsenin duyamadığı bir ritimle ama. Peki o sessiz ritmi, hayatımızın en güzel müziğini ve o her şeyi değiştiren sesi ilk kez ne zaman duyacağız? Ultrason ekranında o yanıp sönen ışığı ne zaman göreceğiz? İşte bir sonraki bölümde 6. gebelik haftasında o sesi duymak için doktorunuzun kapısını çalacağız. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsin.